Medeniyet. Görkemli binalar, güçlü ordular ve devasa sınırlar. Ama tüm bunların arkasında görünmez bir el var. Tarihin akışını değiştiren, kralları yıkan, devrimleri başlatan bir güç. Para değil. O paranın nasıl ve kimden alındığı. Bugün cebimizdeki her kuruşun hikayesi binlerce yıl öncesine uzanıyor. Bu bedelin hikayesi. Her şey Mezopotamya'da, paranın icadından bile önce başladı. İnsanlar yerleşik hayata geçtiğinde koruma ve düzen ihtiyacı doğdu. İlk vergi para değildi, alın teriydi, tahıldı, hayvandı. Sümer'de tapınaklara verilen ürünler Tanrı'nın payıydı. Ama bu pay aynı zamanda ilk devletin yakıtıydı. Antik Mısır'da Nil Nehri'nin taşkınları sadece bereketi değil, vergiyi de belirlerdi. Firavun'un yazıcıları her tarlayı ölçer, alınacak payı hesaplardı. Halk sadece ürünüyle değil, bedeniyle de vergi ödedi. Piramitler, yollar ve tapınaklar bu zorunlu emekle, angarya sistemiyle yükseldi. Medeniyetin ilk kuralı yazılmıştı. Yaşamak için devlete payını vereceksin. Zaman geçti, sınırlar genişledi. Basit takas sistemleri imparatorlukları doyurmaya yetmiyordu. Roma gücünü vergi sistemindeki düzene borçluydu. Gümrük vergileri ve meşhur tuvalet vergisi. İmparator Vespasyan'ın dediği gibi para kokmazdı. Anadolu topraklarındaysa Osmanlı İmparatorluğu vergiyle fethi birleştirdi. Sistem katıydı ama işliyordu. Toprağı işleyenden öşür, hayvanı olandan anam, gayrimüslim tebaanansa koruma bedeli olarak cizye alındı. Her şey tahrir defterlerine, devletin hafızasına işlenirdi. Ancak savaşlar uzayıp hazine boşalınca olağanüstü hal vergileri, yani avarız, kalıcı hale geldi. Vergi artık sadece düzenin değil, hayatta kalmanın da bedeliydi. Sanayi devrimi dünyayı değiştirdi. Ekonomi büyüdü, devletlerin harcamaları devasa boyutlara ulaştı. 19. yüzyılda İngiltere, Napolyon savaşlarını finanse etmek için yeni bir fikir buldu. Gelir vergisi. Geçici olacaktı ama devletler bu geliri çok sevdi. Artık sadece kazanç değil, harcama da hedefti. Devletler vatandaşın her adımını vergilendirmenin yollarını aradı. 1950'lerde Fransa'da icat edilen katma değer vergisi, yani KDV, kısa sürede tüm dünyayı sardı. Artık bir şeyi satın alan herkes o an devletin ortağı oluyordu. Genç Türkiye Cumhuriyeti ağır Osmanlı borçları ve yorgun bir ekonomiyle kuruldu. İlk iş köylünün belini büken aşar vergisini kaldırmak oldu. Ancak modernleşme sancılıydı. Varlık vergisi gibi trajik dönemler yaşandı. 1999 yılında Türkiye büyük bir felaketle sarsıldı. Gölcük depremi sonrası yaraları sarmak için geçici bir vergi geldi. Özel iletişim vergisi. Halk bunu deprem vergisi olarak bildi. Ancak 2002 yılında hayatımızı sonsuza dek değiştirecek 3 harf girdi. ÖTV, özel tüketim vergisi. Amacı lüks tüketimi, sağlığa zararlı maddeleri ve çevreyi kirletenleri vergilendirmekti. Avrupa'ya uyum için 16 farklı vergi tek çatı altında toplandı. Felsefe basitti. Lüks harcayan çok öder. Peki bugün ÖTV neye dönüştü? Başlangıçtaki lüks tüketim felsefesi neye bıraktı? Türkiye'de dolaylı vergiler toplam vergi gelirlerinin 2/3'ünü oluşturuyor. Bu OECD ülkelerindeki en yüksek oranlardan biri. Bir otomobil, bir akıllı telefon veya bir şişe içecek. Bugün vatandaşın aldığı neredeyse her şeyin fiyatının yarısı, bazen daha fazlası vergi. Ve en çok tartışılan konu matrah. ÖTV'li fiyat üzerinden bir de KDV alınması, yani verginin vergisi. Vergi antik çağlarda tanrılara ve krallara verilen bir paydı. Bugünse modern hayatın, otomobil sahibi olmanın, teknolojiye ulaşmanın bedeli. Tarihin en eski döngüsü devam ediyor. Medeniyetin motoru vatandaşın cebiyle dönüyor.